Şimdi havalimanına gitmek için otobüs bekliyoruz. Buradan tren geçiyor. Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Bugün Avustralya'dan Bangkok'a gideceğiz sizlerle birlikte. Bütün gece uyuyamadık heyecandan. En çok merak ettiğim, internette hep birlikte izlediğimiz, gördüğümüz akrep yiyorlar, kurt yiyorlar, böyle ilginç hayvanlar yiyorlar. Hep birlikte bunları yiyeceğiz. Size anlatacağım nasıl tatları var. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Başlıyoruz. Hava inanılmaz sıcak ya. İnanılmaz. Geceleri hava 31 dereceye düşüyor. Sıcaktan uyuyamıyorsun abi. Biz Avustralya Brisbane'deyiz. İnanılmaz sıcak, öyle böyle değil. Şimdi Tayland'a gidiyoruz. Orada nem oranı galiba buradan biraz daha yüksek. İnşallah yaşayabilirim ki ben sıcağı sevmeyen bir adamım. Yanlış bir ülke seçtim sanırım. Bir de tatil için daha da yanlış bir ülke seçtim. Ocak ayındayız. Avustralya Brisbane'de yaşıyoruz biz. Öğrenci olarak buradayız daha doğrusu. Geceleri 31 dereceye düşüyor hava. Klimayla uyumaya çalışıyorsun yani. Öyle bir sıcak hava. Tayland'da bir de nem oranı çok daha yüksek. Umarım yaşayabilirim ki ben kış çocuğuyum yani. Okul için bile yanlış okul için bile yanlış şehri tercih ettiğimi düşünüyordum. Bakalım tatil için ne yaparım artık? Hiçbir bilgim yok. İnşallah yaşayabilirim. Şimdi havalimanına gitmek için otobüs bekliyoruz. Araçla gidemiyoruz çünkü parklar burada inanılmaz pahalı. Şehrin içinde bile 15 dolara park edebiliyorsun sadece 1-2 saatliğine. Havalimanını hesap bile edemiyorum. Uzun şekilde park edebileceğin şeyler var, park alanları var. Ama yani otobüs ve tren burada ulaşım birazcık daha rahat olduğu için özellikle havalimanı ve şehir içinden şehir dışına doğru. O yüzden bu yolu seçmek daha mantıklı geldi bize. Bir an önce gelsin. Buranın bir de otobüsleri inanılmaz serin. Evdeki bütün klimaları açsanız bile bu kadar serin olamıyor. O yüzden böyle bir an önce gelsin istiyorum. Saatte biraz yanlış bakmışız Google Maps'ten. Biraz erken geldik durağa. Evimizden buraya 15 dakika gibi bir otobüs yolculuğuyla geliyoruz. Zaten ulaşım burada havalimanında özellikle dediğim gibi birazcık daha kolay. Zaten bunları bir video olarak size çekmeyi düşünüyorum. Avustralya'da özellikle Brisbane'de yaşam nasıl, ulaşım nasıl, kazançlar nasıl gibi videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama böyle ilk şeyimiz böyle bir travel olsun, işte bir gezi videosu olsun, ilk vlogumuz böyle olsun istedim. Şimdi treni bekliyoruz. 15 dakika sonra falan trenimiz gelecek. Buradan havalimanında yaklaşık 45-50 dakika falan sürüyoruz. Şu an Southbank Station'dayız. Devam ediyoruz. Şimdi havalimanına geldik. Yaklaşık 30 saatlik bir uçuşumuz var. Uçağımız zaten bizi bekliyor. Sadece boarding'i bekliyoruz. Böyle size birazdan havalimanının içerisinde birazcık göstereceğim. Yani genel olarak Brisbane Havalimanı zaten öyle çok büyük değil. Dubai Havalimanı gibi bir şey beklemeyin. Ama biraz daha küçük, biraz daha sevimli aslında. Şimdi bakacaksınız sizler. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi geldik havalimanına. Brisbane Havalimanı için söylediklerimi unutun. Orası gayet de güzel ve lüks bir havalimanıymış bu arada. Daha kapıdan indiğimde eski hastane koridorlarını andıran bir koridordan yaklaşık 10 dakika oldu, hala yürümeye devam ediyoruz. Ve gerçekten soğuk hastane koridorları gibi yani, öyle böyle değil. İçim üşüdü. Bakın
Devam ediyoruz. Tayland Havalimanı'na indik. Otobüs ile otelimize yerleştik. Şu anda otelimizden yaklaşık 1-2 dakika yürümelik sadece bir mesafede Demokrasi Meydanı'ndayız. Zaten Bangkok'ta istediğin nereye giderseniz de büyük ihtimalle bu adaya göreceksiniz. Yani bu anıtı göreceksiniz. Biz daha yeni geldik. Gözlemlediğim şey havasının çok nemli oluşu, trafiğin berbat oluşu. Yani İstanbul'dan gelen birisi için büyük ihtimalle çok karışık gelmeyecektir ama yani, evet, trafik birazcık berbat. Çok fazla motosikletli görüyorum ve hiçbirisinde kask da görmüyorum. Kask zorunluluğu yok anladığım kadarıyla. Yani bana verdiği ilk izlenim bu yönde. Şehir ekonomik anlamda birazcık uygun fiyatlı. Ama özellikle marketlerde tost satıldığını gördüm. Marketten çıkarken tostu yiyerek çıkabiliyorsunuz. Yani ne kadardı yanlış hatırlamıyorsam 2-3 dolara falan geliyordu. Kasiyer orada hemen tostunu hazırlıyor senin ve direkt hazır bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bakın daha yeni geldik. Görmeye devam edeceğiz. Havalimanından dün akşam indik buraya. Havalimanından otelimize geldik. Eşyalarımızı bıraktık otele ve bir şeyler yemek için dışarıya çıktık. Maalesef birazcık fazla ağır kokular var. Koh San Road diye bir cadde var burada. Büyük ihtimalle gelmeden önce araştırdıysanız mutlaka görmüşsünüzdür. Ünlü bir cadde. Sokak yemekleriyle ve gece kulüpleriyle, gece hayatıyla ünlü bir cadde. Oraya girdik. İnanılmaz derecede çok ağır kokuyordu. Yani şöyle söyleyeyim en basitinden, McDonald's'a girdik daha önceden, hani bildiğimiz, tanıdığımız bir yerden bir şeyler yiyelim diye. McDonald's'a girdik ve hemen geriye çıktık. İçerideki o ağır koku midemizi bulandırdı. Ve anında dışarıya çıktık. Kendimize gelmemiz yaklaşık 1-2 dakika bile sürdü yani. Öyle bir ağır koku var. Kendimize direkt maske aldık. Size tavsiyem mutlaka maske alın. Dün akşam havalimanından bahsetmek gerekirse de havalimanının içerisi gerçekten çok soğuk. Dışarısı da bir o kadar nemli ve sıcak. Yani size tavsiyem özellikle kadınların yanına mutlaka hırka, yelek, herhangi bir şey almaları, en azından havalimanı için. Çok fazla bir çekim yapamadık içeride. Birazcık havalimanının yolunu çektik aslında. Yani havalimanının içerisindeki o yolu çektik. Yaklaşık 10-15 dakika yürüdük çünkü içeride. Gişelere geçebilmek için. O yolun sonunda da direkt bizi çevirdiler ve içeride fotoğraf veya video çekmemizin yasak olduğunu söylediler. Kamerayı kapattırdılar bize. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Uçağın içerisi de serin oluyor bildiğiniz gibi. Ve mutlaka biletinizi alırken içerisine yemek dahil mi değil mi diye mutlaka tekrar check edin. Kontrol edin. Şimdi birkaç yere gideceğiz gezmeye. Zaten sizlere de göstereceğiz bunları. Bakın gerçekten çok nemli bir havası var buranın. Yani dışarıya çıktık. Yapışız direkt. Neyse ki otelimizin kahvaltısı yani yumurta ve ekmek, birazcık da karpuz veriyorlar. En azından yiyebileceğimiz, tanıdığımız bir tat. Çünkü uçakta bile yani biz neyle geldik? Air Asian mıydı? Air Asia. Yani Asya Havalimanı ile geldik. İçeride verdikleri, yani satın aldığımız yemekler bile yenilmeyecek şekilde çok ağır kokular kokuyordu. Yani en azından bunu hazırlıklı olun. Şu anda bulunduğumuz dönem içerisinde, hani videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama Çin virüs dedikleri bir virüs de bize doğru gelmiş durumda. Birçok arkadaşım, aile fertlerim falan bana mesaj attılar. Geriye dönün, işte durmayın orada vesaire diye. Bakın şu anda tek düşüncemiz, biz Avustralya'ya tekrardan geriye döndüğümüzde havalimanında tekrardan bizi nasıl karşılayacaklar? Sınava teste falan tabi tutacaklar mı? Bir de havalimanında eğer Akdeniz ülkelerinden geliyorsanız güvenlikler bir tarafa alıyorlar ve bir form doldurtuyorlar. Yani ilk böyle bir şeyle karşılaştığınızda işte beni içeriye almayacaklar gibi kötü bir düşünceye girmeyin. Akdeniz'den gelen ve Akdeniz'e daha önceden uğramış insanların hepsine bir form doldurtuyorlar aslında. Yani nereden geliyorsun, ne yaptın, niye geldin, rezervasyon soruyorlar, yani yazdırtıyorlar. Büyük bir ihtimalle rezervasyon yaptırmanız gerekiyordu. Biz direkt yaptırarak geldiğimiz için bir problem yaşamadık. Başka ne söyleyebilirim size? Bir formla okuttular bizi, daha sonradan direkt zaten bıraktılar, geçebilirsiniz dediler bize. Yani şu anlık anlatacaklarım bu kadar, aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer gelirse tekrardan sizlerle paylaşacağım. Görüşürüz.
Island Bangkok turumuzun ikinci günündeyiz. İlk gün sadece otele gelip yatabildik. Bir şeyler yemek için dışarıya çıkabildik sadece. Bugün ilk durağımız Wat Sutat. Wat Sutat 13. yüzyılda buraya taşınmak için kurulmuş bir yer aslında. Duvarlardaki bulunan çizimler Buda'nın 24 reenkarnasyonunu anlatan çizimler. Dışarıda ise 156 tane resim Buda'ya resmediyor aslında. Yani arkamızdaki bronz heykel, yani Buda, devasa bir büyüklükte aslında. Ve içeride klasik tapınak kokusu. Birazcık değişik bir atmosfer. İçeriye girerken kişi başı 100 baht para ödüyorsunuz. Ve diğer tapınaklara göre uzun kıyafetlerle gelmenize gerek yok, gördüğünüz gibi. Short, tişört şeklinde buraya girebiliyorsunuz. Güzel bir atmosfer var. Kalabalık değil. Şu anda sanırım düzenleme yapılıyor tekrardan dış cephesine. İnsanlar çalışmakta devam ediyorlar. Şimdi benim hayallerimi süsleyen Buda'ya geldik. Son 6 ay özellikle yapmak istediğim, daha doğrusu sanırım son 6 aydır buna tapmak istiyorum ben. Yani gel yat Buda'sı. İnanılmaz muazzam. Ve bayağı da uzun. Senelerdir bu şekilde yatan bir altın. Evet, bugün tren market dedikleri yere geldik. Daha doğrusu tren pazarı dedikleri yere geldik. Bu pazarın tam ortasından tren geçiyor. Buraya yaklaşık Bangkok'tan otobüsle, bir tur firmasıyla geldik. Bir minibüsle geldik biz buraya. Yaklaşık bir saatlik bir süre alıyor yol. Bangkok'un dışarısında bir yerde, sanırım başka bir şehirde hatta. Günde 8 defa geçiyor bu tren buradan ve pazar taraf olarak toplanıyor. Tekrardan açılıyor tren geçtikten sonra. Yaklaşık 5 dakikamız var. 5 dakika sonra biz de göreceğiz. Bugün Bangkok şehrinin tam ortasından geçen nehrin yanındayız. Burası gerçekten Bangkok'tan bambaşka bir yer aslında. Tam böyle artık biz Bangkok'tan açıkçası birazcık sıkılmıştık. Hep aynı şeyler olacak sandık. İşte gece Khao San Road'da insanlar eğlenecek, sokaklarda dans edecek. Akşam işte bir iki bir şeyler yenilip içilecek. Gündüz birkaç tapınağa gidilecek. Sadece bundan ibaret olduğunu düşünmeye başlamıştık. Ve aslında bir sonraki turumuz Phuket'e olan yolculuğa erken gitmeye karar vermek üzereydik ki bu River'ın, nehrin bu kısmını keşfettik. Burası tamamen bir farklı bir şehir aslında. Bangkok'un o kalabalık, yoğun kokularından ziyade burası daha da şehirleşmiş. Yani burada anlıyorsunuz aslında büyük bir şehirde olduğumuzu. Çünkü Bangkok'un yaklaşık kendi nüfusu turistler dışında 8 milyon bir nüfusu var. Fakat insanlar Bangkok şehrinin tam içerisinde öyle yerlerde yaşıyor ki gerçekten harabe diyebileceğimiz yerlerde yaşıyorlar. Gördüğümde ben inanamadım. İlk başta bunların küçük küçük depolar olduğunu zannetmiştim. Ama gittiğimiz nehrin üstünde alışveriş yapabildiğimiz, teknelerle alışveriş yapabildiğimiz pazarlara gittiğimizde insanların o meyveleri, sebzeleri sattığı yerlerin onların evleri olduğunu gördüm. Ben oraları sadece bir depo olarak kullanıldığını zannediyordum işin açıkçası. Yani insanlar oralarda nasıl yaşıyorlar?
Ne yiyorlar, ne içiyorlar inanın hiçbir bilgim yok. Yani gerçekten bu onları birazcık zor bir hayat şartlarında yaşadıklarını gösteriyor. Bu yüzden eğer isterseniz, eğer şartlarınız da elverişliyse orada meyve satan insanlardan çok da fazla pazarlık yapmamanızı öneririm. Çünkü o insanlar tamamen sattıkları o meyvelerle geçiniyorlar. Pazarlık kısmına gelirsek, pazarlık burada gerçekten inanılmaz rövanşta. Şöyle ki kameram için hafıza kartı almaya gittiğimde bana 1000 baht dediler. Ben bu kameranın hafıza kartını yaklaşık 400 bahta aldım. Yani yaklaşık %60, hatta tam olarak %60 indirimle bir hafıza kartı ve bir de adaptör aldım. Çünkü ben Avustralya'dan geldiğim için adaptörüm birazcık daha farklı, şarj kablom vardı ama adaptörüm yoktu. Bunun dışında tişört aldık. Üstümdeki bu gömleği ben buradan aldım. Çok daha rahat nefes alıyor bu gömlek. Yaklaşık 300 bahtı, biz 100 bahtı aldık gibi yani. Bu şekilde indirimler yapabiliyorsunuz. Mutlaka bir pazarlık yapmanızı öneririm ben. Çünkü onlar da bildikleri için pazarlık isteyeceğinizi genelde hep yüksekten fiyatlar söyleyeceklerdir size. Ayrıca bir şeyler yiyip alkol kullanıyorsanız, nehrin kenarında bir şeyler içmek istiyorsanız bu nehrin kenarlarında publar ve restoranlar da bulunmakta. Şehrin içindeki o Bangkok'un kalabalığından ziyade burası birazcık daha sakin ve aslında elit bir kesim. Biz burada bir Burger King bulduk. Diğer yerlere göre çok daha pahalı bu arada ama bildiğimiz, tanıdığımız bir şey oldu. McDonald's'tan ziyade kokmuyor. Ve gerçekten de güzel lezzet. Yani normal bir Burger King aslında. İşin özü. Orada yiyebiliyoruz. Fiyatları birazcık fazla bu arada. Türkiye fiyatlarına göre büyük bir ihtimalle 3-4 katı gibi bir şeydir. Yani bu nehirde restorandaki yemek fiyatları büyük bir ihtimalle Burger King, yani ben birazcık bakmıştım. Burger King'den daha ucuzdu sanırım. Burger King'den daha uygundu. Genelde deniz ürünleri tabii ki yani burada yiyebileceğiniz. Buraya nasıl gelirsiniz? Nehrin kenarına. Bahsettiğim o özgürlük anıtının oradan yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesiyle buraya gelebiliyorsunuz. Veya tuktuklarla gelebilirsiniz. Tuktuk meselesi şöyle aslında. Burada iki çeşit tuktuk olduğunu öğrendik biz. Bir mavi olan, bir yeşil olan. Hangisiydi, hangisi olduğunu tam olarak şu an hatırlamıyorum ama şöyle diyebilirim. Bir tanesi devlete ait, diğeri ise özel. Hani sarı taksi ve Uber gibi bir şey anladığım kadarıyla. Tabii ki onlarla da pazarlık yapıyorsunuz. Burada zaten yolda yürümeye başladığınız zaman birçok tuktuk sürücüsü yanınıza geliyor ve nereye gideceğinizi, şu kadar fiyata götürebileceğini söylüyor. Yaklaşık 2 katı veya 3 katı fiyatlar söylüyor zaten size. Ve yolda yürürken bir dikkatimizi çeken bir olay daha vardı. Yolda yürürken birçok insan gelip yanından işte turlardan bahsediyor. Ve genelde nehirde bulunan nehir turlarını da öneriyorlar size. Yoldan çeviren herkes hepsi nehir turunu yönlendirmeye çalışıyor. Gerekirse tuktuk ile size buraya ücretsiz bir ulaşım sağlıyor ama bu nehir turuna mutlaka katılmanız gerektiğini söylüyor. Ve herkes size bir bilgi verme çabasında ama sonu genelde hep nehirde bulunan tura bağlanıyor. Yani bunun tabii bu sizin elinizde olan bir şey. Biz böyle bir tura katılmadık. Çünkü ilk çeviren kişi 4000 baht dedi. İkinci çeviren kişi 2000 baht dedi. Üçüncü çeviren kişi ikinizi 1800'e götürürüm dedi. Yani aslında buldum yapıştır kafasındalar birazcık. Yani tamamen bu sizin elinizde. İstiyorsanız eğer bunu yapabilirsiniz. Biz mesela bir tura katıldık. Kaldığınız otelin turlarına katılmanız veya onları sorgulamanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Kaldığınız otelin turlarının broşürlerine bakıp o firmaları arayıp veya iletişime geçip daha indirimli bir şeyler sağlayabilirsiniz. Bence. Ben denemedim ama bence siz yapabilirsiniz. Yapmalısınız. Eğer ki kısıtlı imkanlarla geliyorsanız buraya, ben uğraşmam diyorsanız tamamen size bağlı. Yemek olarak biz street food'taki yani caddelerde bulunan yemekleri pek tercih etmiyoruz. Çünkü kokuları bize birazcık fazla ağır geliyor. Bir de şu sıralar Çin salgını dediğimiz korona salgınından kaynaklı bir şeyler yememeyi tercih ediyoruz işin özeti. Ama ben mutlaka buraya geliş amacımı gerçekleştireceğim ve o böceklerin tadına bakacağım. Sizlere de onu anlatacağım ben. Genelde 7-Eleven'lardan tost diyoruz bu arada. 7-Eleven'larda hazır tostlar satılıyor. Parasını veriyorsunuz ve kasiyere veriyorsunuz bu tostu. Kasiyerler sizin için tostu hazırlıyor ve siz 7-Eleven'dan çıkarken o tostu yiyerek çıkabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Sadece kaşarlı tost alabiliyoruz biz tabii ki. Balık ürünleriyle dolu olan tabii ki tostlar da var. Çünkü burada her şey balık ürünleriyle dolu maalesef. Yolda yürürken yolda çeviren insanlar genelde size gideceğiniz yerleri soruyorlar ve neden diye soruyorlar.
Yani çünkü oraya gittiğinizde size oranın kapalı olduğunu söylüyorlar. Genelde bir bölgeye doğru sizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz en azından bu şekilde düşündük. Çünkü kapalı dedikleri yerlere gittiğimizde oraların açık olduğunu fark ettik. Yani size bunun da ekstra bir bilgisini vereyim. İsterseniz şimdi hep birlikte gidip 7-Eleven'dan birlikte tost alıp oradaki birkaç market malzemesini size gösterebilirim. Ve burada zaten süpermarketlerden çok 7-Eleven'lardan alışveriş yapılıyor. Tayland'da kahvaltıyı otelde yapıyoruz. Öğle yemeği, akşam yemeği sadece yiyebildiğimiz şeyler bu hazır tostlar. Genelde şu peynirli olanı yiyebiliyoruz. Çünkü diğerleri çok değişik şeyler var aslında burada. Domuz etiyle yapılmış sosisler. Mesela şu çikolatalı var. Biz bundan aldık biraz önce. Bunu denemek istiyoruz. Ve genelde ama yediğimiz şu. Bu da normal bir aslında kaşarlı tost değil. İçerisinde çezar sos var. Ama diğerlerine göre çok daha iyi. Bunlar 35 dolar 35 baht, yaklaşık ne yapıyor? 1,5 tabii 1,2 dolar gibi bir şey yapıyor. 1 dolar 20 sent, 1,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Bunlar dışında bu arada biz şu an 7-Eleven'ın içerisindeyiz. Suyu çeşmelerden biz içmiyoruz. Bence sizler de içmeyin. 10 bahta, 6 bahta, 6 baht onu zaten direkt tüketmişler. Biz genelde şu 7 bahta satılanları içiyoruz. Böyle çok değişik cipsleri var bu arada. Biz burada bir ara çok acıkmıştım. Yiyecek hiçbir şey bulamadım da orijinal olan patates cipsi almıştım. Bir tek o normal sanırım. Onun içerisinde böyle ilginç soslar var. Böyle yani bildiğimiz baharatlı Doritos. Spicy barbekü içerisinde deniz ürünleriyle birlikte satılıyor burada. Böyle karidesli falan var, mürekkep balıkları, ilginç ahtapotlu soslar. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok mesela. Bunlar ahtapot sanırım. Mesela her Asya ülkesinde olduğu gibi burada da noodles'lar çok fazla tüketiliyor. Noodles'lar da deniz ürünleriyle birlikte satılıyor burada da. Hemen şurada var. Yani klasik bir noodles yemek isterseniz eğer uygun fiyatlı. Yani geldi noodles'lar uygun fiyatlı oluyor. Yani yok. Her şeyin içerisinde bir şey var mutlaka. Maalesef. Genelde burada gördüğüm şunu tüketiyorlar. Sanırım vegetable bir şey. Hiçbir bilgim yok ama denemek de istemiyorum işin açıkçası. Süpermarkete gitmiştik biz dün. Süpermarketin içerisinde fazla kokudan kaynaklı duramadık çünkü bir shopping center'ın içerisinde yemek katındaydı süpermarket. Çok fazla duramadık, çekim dahil yapamadım zaten. Şimdi biz o tostlardan aldık, tostu kasiyer yaptık. Peki. Bu şekilde kutu içerisinde direkt yapılmış yemeği hazır şeklinde veriyorlar size. Khao San Road'a geldik şimdi. Merhaba. Khao San Road'a geldik şimdi. Söz verdiğim gibi akrep yemeye geldik buraya. Gelmişken de buranın geceleri ne kadar renkli olduğunu göstermek istedik size.
Her yerden değişik farklı kokular alabilirsiniz burada. Özellikle geldiğimiz yerden sonra sokaklarda sigara içilmesi ilk gözüme tuhaf gelen şey aslında. Türkiye'den geliyorsanız sizin için gayet normal gelecektir bunlar ama sürekli bir şeyler satılıyor tabii ki. Bu şekilde masaj yerleri de var. Sokaklarda çoğu yerde masajlar yapılıyor. Ayak, full vücut. Mesela şöyle fiyatlarını göstereyim size. Başlangıç masajı 250 baht diyor. Pedikür, manikür falan da var bunların içerisinde. Ha, burası ne kadar? Makyaj maske, spa. Ha, her şey varmış burada. Ama sanırım işin özeti şurası. Ayak masajı yarım saat 150 baht. 1 saat 250 baht olarak geçiyor. Sırt masajı, işte bacak masajı ücretsizmiş. Free Wi-Fi'si de var. Büyük ihtimalle burası da tamamen Çinlilere ait bir restoran. Çinliler bütün ülkelerde varlar. Yani varlar. Buraya geliyorsanız kokudan dolayı maske kullanmanızı öneririm. Buradaki Taylandlılarda havanın kirli oluşundan kaynaklı genelde maske kullanıyorlar. Ama işte ama çok korkuyorum ya. Aldım şimdi. Orta boyunu seçtim. Bunlardan daha küçükleri de var. Abi inanılmaz korkuyorum. Neden satıyorlar bunu ya? Ufak bir tadına baktım. Gelince mutlaka deneyin. Bok gibi. Of, çok terledim. Çok çıtır çıtır bu arada. Abi yiyorum ya. Üstündeki dokusu böyle yapış yapış, yağ gibi bir dokusu var. Artık neyle yapmışlarsa. Yemeyeceğim ya. Ya sanki yedim de böyle boğazımda kaldı gibi geliyor. Nasıl sarf edeyim şimdi? Bir avuç bok yedim, bok. Çok kötü ya. Ağzımı konuşacağım, her şeyi unuttum. Ağzımı asitle yıkayacağım büyük ihtimalle. Küçük aslında çok fazla yemedim. Ter içindeyim hala ya. Çok fazla yemedim aslında. Ama o ağzınıza attıktan sonra öyle bir parçalanıyor ki dişlerinizde, damak aralarınıza, her yere tamamen dağılıyor. Aslında böyle çok mide bulandırıcı bir tadı yok. Fakat böcek yediğinizi, akrep yediğinizi biliyorsunuz ya, bunun verdiği tamamen psikolojik olan bir şey. Yoksa bahsettiğim gibi böyle balığın yanmış pulları gibi bir tadı var. Ve çok fazla crispy, çok fazla böyle çıtır. Ağzınıza attığınız zaman tamamen bütün ağzınız o iğrenç böcekle doluyor. Ve gitmiyor da bir süre sanırım.
Umarım anlamışsınız. Ne kadar anlatabilirim bunu bilmiyorum ama birçok böcek satılıyor orada. Çekirge gördüm, tırtıl gördüm, büyük çekirge, küçük çekirge, kırkayaklar var. Küçük akrep, gerçekten küçük akrepler, normal boy her şeyi satıyorlar. Fotoğraf çekmeyi de 10 baht olarak yazmışlar direkt. Bazı insanlar yemiyorlar. Bazı akıllı insanlar yemiyorlar. Sadece fotoğraf çekilmek için 10 baht veriyorlar ve tutup o şekilde fotoğraflar çekiliyor ve geriye konuluyor. Mantıklı olan da bu. Tadı fazla tuzlu ve dediğim gibi çok fazla ağzınıza dağılıyor. Ben kaç kere dişlerimi fırçalayacağım bilmiyorum eve gidince. Otele gidince. Görüşürüz. Benden tiksinmeyin. Bangkok tatilimizin sonuna geldik artık. Buradan Phuket'e doğru devam edeceğiz. Phuket'teki heyecanlara başlayacağız artık. Bangkok hakkında şunu söyleyebilirim size. Gece eğlencesi, gece hayatı birazcık renkli. Havası kirli gerçekten. Trafiği çok berbat. Yani şerit yok, trafik ışığı yok, herhangi bir kural yok maalesef. Yemekleri, deniz ürünleri seviyorsanız, gerçekten seviyorsanız bunun için aslında bundan dolayı sizin için ideal. Fakat her köşede yemekler yapılıyor, bir farklı tatlar var. Fakat çoğunun kokusu çok fazla ağır. Yani sürekli maske kullanmanızı öneririm ben size. Sadece şu an bulunan bu korona virüsünden değil, hava kirliliğinden de kaynaklı. Mesela airport'a geldiğinizde, özellikle airportlarda, şu anda etrafıma baktım, bütün insanları maskeli olarak görüyorum. Şu şekilde maskeler takıyorsunuz. Buraya ilk geldiğinizde önce bunu temin etmenizi öneririm ben size. Hatta buraya gelmeden önce bunları bu şekilde alarak gelmenizi öneririm. Havalimanının içerisinde ilk indiğinizde telefon hattı almak istiyorsanız eğer telefon hattı sim kart alabilirsiniz. Bunun dışında turizm departmanı var. Gideceğiniz yere dair sorularınızı oraya sorabilirsiniz. Gayet de yardımcı oluyorlar. Kendi dillerinde yazılar yazıyorlar. Bu durakta ineceksiniz vesaire diye. Eğer bilmiyorsanız tam hangi durakta ineceğiniz, şoföre veya paraları toplayan kişiye gösterdiğinizde size yardımcı olacaklardır. Sim kartlarda genelde buraya gelen backpackers'lar veya turistler bir sim kartı var. Ne kadardı? Yaklaşık 600 baht, bir aylık ve 100 GB internetle birlikte veriyor. 600 baht yaklaşık 30 dolar yapıyor. TL'ye vurduğumuzda. Bu arada dolar dediğimde hepsi Avustralya doları. Normal Amerikan doları olarak konuşmuyorum. Avustralya doları 30 dolar yaklaşık 120 TL gibi bir şey yapıyor. Yani oradan sim kartınızı temin edebilirsiniz. Biz A4 otobüs hattıyla gideceğimiz otele, merkeze gitmiştik. Koh San Road'a da giden aslında bu otobüs. Bunun dışında ulaşımlar, bir de şunu da eklemeden geçmeyeyim. Otobüslerde bilet yok. Bizdeki eski usuller gibi bir muavin tarzı, genelde kadınlar çalışıyor burada. Muavinler geliyor ve nereye gideceğinizi söylüyorlar. Direkt biletinizi kesiyorlar. Nakit olarak ödüyorsunuz. Zaten burada pek de kart ödeme kısmı yok maalesef. Yani yapacağınız market alışverişlerinde genelde size bir şey deniliyor. 200 bahttan azsa eğer aldığınız şey kartla ödeyemiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, biz nakite çevirdiğimiz kısmı genelde hepsini ondan kullandık. Kartı çevirdiğimiz kısmı ise, bahta çevirdiğimiz kısmı ise sadece otel ödemesiyle maalesef. Ve Burger King'de geçiyordu. Onun dışında hiçbir yere kullanamıyorsunuz maalesef. Turlar vesaire olduğunda dahi direkt nakit ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun sıkıntısını yaşayabilirsiniz belki. Yani nakit taşıyın. Çünkü her şey maalesef nakit olarak ödeniyor burada. 7-Eleven'larda alışveriş yaptığınızda 200 bahttan az veya çok, yani sanırım çok olduğunda da bu şekilde 7-Eleven'ın bir uygulaması var. Bu uygulamadan ödeme yapabiliyorsunuz. Barkod tarzı bir görsellik oluyor. O barkodu sizden direkt QR kodunu okutuyorlar ve o şekilde siz kredi kartından ödeme yapıyorsunuz. Bunun dışında eğer ulaşımlarda tuk veya burada havalimanından şehrin havalimanına gelmek istediğinizde otobüs, şehir içinde otobüs kullanmak istemiyorsanız eğer Grab diye bir tane uygulaması var buranın. Aynı bizim Uber gibi. Şöyle seçenekler var.
Motosiklet, araba işte Platinum, Gold tarzı seçenekleri de var tabii ki bunların. Tıklıyorsunuz, işte motosiklet istiyorsanız genelde motosiklet çağıracaksınız, tek kişi olmanız gerekiyor. Taksi seçeneği birden fazla kişiyseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çağırıyorsunuz, aynı Uber gibi bulunduğunuz konuma geliyor. BAT üzerinden isterseniz nakit olarak, isterseniz de kredi kartından çekim sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Uber'den farkı da aslında bu. Eğer Phuket'te çekebilirsek, orada zaten çekeceğim. Sizleri izleyeceğim. Bir dakikada görüşmek üzere.